Herkese selamlar. Bugün geniş mi geniş bir aile otomobili hem de 7 kişilik olacak olan Dacia Jogger'i inceleyeceğim. Bazı araçlar vardır, piknikler için yapılmıştır. 3 Eylül'de tanıtılan Dacia Jogger'de 7 kişilik kapasitesiyle kalabalık ailelerin her ihtiyacını karşılayacak türden. Açık söylemek gerekirse Jogger bana hitap ediyor. Al çoluk çocuğu, istediğin piknik kamp malzemelerini al, Türkiye turuna çık. Mis gibi. İstediğin yerde dur, semaverini yak, mangalını yap. 10 numara 5 yıldız. Jogger'in güvenliği düşündürüyor beni. Eğer Dacia ve Stepway'deki gibi ise kötü. Bu konuya sonra değiniriz. Her neyse, aracımıza dönecek olursak öncelikle Dacia Jogger'i nasıl tanıtıyor derseniz, Jogger'i alacak müşterilerimiz station wagon pratikliğini, MPV genişliğini ve SUV stilini bir arada bulacağını söylüyor. Bu Dacia markasına ne oldu böyle ya? Ne güzel tasarım olmuş böyle. Bir önceki Dacia arabalarına bakıyorum, bir de şimdikilere, aralarında dağlar kadar fark var. Yeni tasarım dilini Peugeot'dan sonra en beğendiğim marka oldu. Tamam, her yerinde diğer markaları da andırıyor, özgün olmamış ama bir ondan bir bundan harmanlayıp ortaya karışık bir şeyler yapmışlar. Kerata yakışıklı olmuş. Şu ön bölüme bakar mısınız? Çok klas duruyor. Ön farlar ve stoplar Dacia'nın yeni kullanmaya başladığı Y şeklindeki ışık tasarımını içeriyor. Ön gündüz farları ve kısa farlarda LED üniteler standart olarak sunulacak. Krom kaplı ızgara, 3 boyutlu alt ikinci ızgara ve sportif ekler ile ön tasarımı ilgi çekici olmuş. Kaput üzerindeki çizgiler ile kaslı yapısı, aracın genişliği de bunlara eklenince oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkıyor ön taraftan baktığımızda. Yan profilden bakılınca ilk gözüme takılan aracın 4,5 metreden fazla uzunluğu ile uzun bir yapıya sahip olması. B sütunundan sonra tavanın yükselmesi ve C sütunundan sonra bu yüksekliğin aşağı doğru eğimli olmaması da iç mekan hakkında bize dışarıdan geniş bir iç mekana sahip olduğunun ipuçlarını da veriyor. Siyah tavan rayları, siyah dodikler, siyah ya da piyano bilek de olabilir yan aynalar bize aracın çift renk olduğunu gösteriyor. Arka kısma geldiğimizde Volvo'nun tasarımını birebir alıp uyguladığını görüyoruz. Tavana kadar dikine uzanan stop lambaları araca yakışmış. Ben Dacia'nın başka araçların tasarımlarını kullanmasını çok yadırgamıyorum. Yakıştığını da düşünüyorum. Çünkü bazı araçlar birbirlerinin tasarımlarını kullanıyorlar. Bazılarınınki oluyor, bazılarınınki ise olmuyor, yakışmıyor. Bu tasarımı kullanmasını siz nasıl görüyorsunuz? Sizce özgün mü olmalıydı? Yorumlarda herkes fikrini belirtirse iyi olur, ben de sizlerin fikrini görmüş olurum. Dış tasarımı beğendik. İç mekana geçtiğimizde ise marka tüm işini, gücünü, enerjisini dış tasarıma harcamış dedim. Tamam, değişiklikler var ama dış tasarım gibi ilgi çekici ya da heyecanlandırıcı olmamış. O da olsa tamamdı işte. Klasikleşmiş 4 kollu Dacia direksiyonu, büyükçe direksiyon airbag'i, analog kadranlar, manuel klima ve kokpit düzeni ile birebir Stepway'i andırıyor. Jogger günümüz teknolojilerine de sahip olarak karşımıza çıkacak. Bu bağlamda hız sabitleyici, acil fren sistemi, otomatik far, ısıtmalı koltuk, yağmur sensörü, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi ve park yardımcıları sürüş deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekleri de mevcut olacak. Ayrıca 12 volt priz ve USB girişleri de Jogger'de yer alan özellikler arasında. Dacia'nın yeni aile otomobili 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebilecek. Arkadaki ekstra koltuklar kullanımdayken 213 litre bagaj hacmi sunuyor. Son sıra koltuklar katlanınca 506 litreye çıkmakta. Ortadaki koltuklar katlanınca ve arka koltuklarda ray sayesinde öndeki koltuklara yapıştırılınca hacim 1594 litreye çıkıyor. En arka sıradaki koltuklar tamamen kaldırılınca 1819 litre gibi etkileyici bir bagaj hacmi ortaya çıkıyor. Öte yandan kabin içerisinde toplamda 24 litreye varan çeşitli saklama alanları da mevcut. Bu arada 5 kişilik versiyonun bagaj hacmi ise 708 litre olmakta. Vay anam vay, bu nedir yahu? Evi doldur gez gezebildiğine diyeceğim de 7 yetişkin 80 kilogramdan hesaplarsak 560 kilogram. Nereden baksanız 2 tondan fazla yükü olan bu araç nasıl gidecek? Umarım tın tın gitmez. İnşallah tepe çıkarken 6 kişi de inip bu arabayı itmek zorunda kalmazlar. Burada iş motora düştüğünden hangi motorlarla gelecek bir bakalım. Dacia Jogger'in 2 farklı motor seçeneği bulunacak ilk günlerinde. Bunlardan benzinli olanı 1.0 litrelik yeni TCE motoru kullanılacak. 100 beygir güç, 200 Nm tork üretebilen bu motor 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile donatılmış durumda. Bunun yanı sıra LPG'li seçenek olan Eco G100 motoru da listede göreceğiz. Jogger'in LPG'li versiyonu 40 litre LPG tankı ve 50 litre yakıt deposu ile 1000 km civarında menzil sunacak. Jogger'in 4 tekerlekten çekişli versiyonu bulunmayacak.
Öte yandan otomatik şanzıman seçeneği içinde şimdilik ses seda yok. İlerleyen dönemde motor ve şanzıman kombinasyonları güncellenecektir. Örneğin 2023 yılında aileye hibrit versiyonun katılacağını biliyoruz. Yani Dacia Jogger aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 30 ülkede Kasım 2021'de siparişi açılmış olacak. Şubat 2022'den itibaren de Jogger showroomlarda yer almaya başlayacak. Jogger ülkemizde 3 paket ile satılacak. Essential giriş paketi olacak, Comfort orta paket, Extreme ise üst paket olacak. Fiyat olarak ise 14-15 bin dolardan başlayacak, yani %50'lik vergi dilimde kalacak gibi duruyor. Eğer vergisiz fiyatı 14 bin dolar olursa günümüz dolar kurundan hesapladığımızda yaklaşık ham 120 bin TL yapmakta. Tabi dillere destan vergilerimizi de eklediğimizde KDV ÖTV derken 210 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak gibi duruyor. Tabi dolar bir yerlere fırlamazsa. Güvenlik konusu ise Dacia'da büyük bir problem. Duster'ın son kasası 2017 yılında Euro NCAP'ten 3 yıldız aldı. ...2021 yılında ise Sandero Stepway yeni kasa. Evet yanlış duymadınız, yeni kasası daha piyasada doğru düzgün satış yapmamış modeli ise Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı. Euro NCAP'e 2021 yılında yolladığı bir diğer modeli ise ülkemizin pazarını talyanta bırakan Dacia Logan modeli. Logan ise Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı. Umarım Jogger güvenlik anlamında bu değerlerin üstüne çıkabilir. Çünkü Dacia'nın teneke algısından kurtulması gerekiyor. Videonun sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.